Hepinize merhaba arkadaşlar. Sağlam Para kanalına hoş geldiniz. Bugün Manuel ile günümüzün para birimlerini ve gelecek finans hakkında konuşacağız. Hoş geldin Manuel. Bize kendini tanıtır mısın? Merhabalar Serhat. Ben Manuel. Ee, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezunum. Orada finans mühendisliği yaptım. Yatırıma karşı çok uzun zaman ilgim vardı. Ve buradan kendi ekonomi ve finans araştırma yolculuğuma çıktım. Ve bu da keşfettiğim ve burada olmamızın en büyük sebebi sağlam para. Sağlam para ve iradi para birimi. Peki sağlam para dediğimizde senin kafanda canlanan şey ne? Sağlam parayı anlamak için önce ekonomiyle başlamamız lazım. Ekonomi nedir? Belki de duyduğunuz başka bir terim gayri safi milli hasılat. Ekonomi dediğimiz bir ülkenin ham maddeleri, ürettiği mallar ve verdiği servislerden oluşan bir bütündür. Şimdi herkes belli başlı işler yapıyor, maddeler çıkarılıyor. Peki biz bunları nasıl değiş tokuş edeceğiz? Bu değiş tokuş sırasında her bir şeyi her bir şeyle değiştirmek, aklında tutmak çok zor. Bir muz 5 beş tane üzüm mü ediyor? Bir kilo et, bir cam silme mi ediyor? Bunları nasıl Evet. yapacağız? Bu sürede ortaya çıkan en önemli icat aslında paradır. Para. Ve bu paranın aslında ilk çıkan para, sağlam para. Bu ekonominin içinden bir şey seçiliyor. Bu ekonomiyi temsil etmesi için. Evet. Ve bu altın ve gümüş sikkeler olarak başlıyor. Sağlam para. Bir şeyin para olarak seçilmesi için belli başlı özellikleri olması lazım. Bunlara uyması lazım. Mesela taş olamaz. Bir varil petrol olamaz. Bir cam silme her şeyi ondan yapamayız. Bu özellikleri biz sunu- e, bu oturumda paylaşacağız. Ve en önemlisi para ile para birimi ve iradi para birimi arasındaki farkı göreceğiz. Ve bunu Hmm. gördüğümüzde hani biraz sona doğru atlarsak aslında para kullanmayla iradi para birimi arasında kullanmanın ne kadar büyük bir fark olduğunu, dünyalar kadar fark olduğunu, birinin zenginleştirdiğini halkı, diğerinin fakirleştirdiğini göreceğiz bir nevi. Ve şu anda yeni çıkan para birimleri hakkında konuşacağız. Ee, Evet. izninle bir slaydı paylaşayım. Buyurun. Bize bunları anlatır mısın? Bu slayttekiler nedir, ne değildir? Çünkü insanlar merak ediyor. Tabii ki. Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle günümüz dünyasında hepimiz para kullanıyoruz. Para için en önemli şey olan zamanımızı ve enerjimizi harcıyoruz. Karşılığında para alıyoruz ve bunu başka şeylerde kullanıyoruz. Ama maalesef toplumun büyük bir kısmı, halkın çoğunluğu, ben de bu araştırmaya başlayana kadar aynı noktadaydım. Gerçekten paranın ne olduğunu, nasıl yaratıldığını bilmiyor. Şimdi paranın özelliklerinden bahsedelim. Bu tarafta paranın aslında ilk 7 tane paranın özellikleri. Burada para ve para birimleri ve burada da onlara uyup uymadığına dair bir tablo koyduk. Siyah doluysa buna uyuyor demek, beyazsa uymuyor demek, yok demek ve yarım, çeyrek ya da 3 bölü 4 gibi Bunlar da şeyler var. Bu işte konuda açacağımız %70 mi? şeyler. Hı hı. O zaman paranın özelliklerinin üstünden bir kısaca geçelim. Şimdi Hı bu hı. biraz önce bahsettiğimiz gibi bütün ekonomi içindeki ham madde, üretim ve servislerden bir şeyi seçmemiz gerekiyor. Bunu Evet. seçerken ee, buradan başlayalım. Bunun taşınılabilir olması lazım. Yani benim cebimde taşıdığım TL, dolar ve bütün yani fiyat birimleri gibi. Doğru mu? Doğrudur. Yani mesela diyelim ki taş seçtik. Küçük taşlar ya da deniz kabukları. Deniz Evet. kabukları taşınabilir değil mi? Ama Evet. dayanıklı Taşınabilir. mı? İkinci şey Hayır. dayanıklı olması lazım. Dayanıklı değiller. Üçüncü şey bölünebilir olmaları lazım. Bu ne demek? Yani 100,
50, 20, 10 gibi şeyleri rahatça bölebilirsin ve kullanabilirsin gibi. Mesela bir varil petrol ömrü 3 sene. Dayanıklı değil. Aynı zamanda bunu Evet. bölmek de çok zor. Sıvı bir şey Evet, olduğu için. evet. Bunları kullanamıyoruz. Tamam. Takas edilebilir olması lazım. Bu ne demek? Diyelim benim Yani elimde 10 TL var. Senin elinde 10 TL var. Biz bu iki 10 TL'yi değiştirirsek günün sonunda hiçbirimizin bir şey kaybetmemiş olması lazım. İkimizde de aynı şey olması lazım. evet. Yani şöyle örneklendirilebilir yani. Sen bana 10 TL vererek 10 TL değerinde bir mal alırsın. Ben de elimdeki 10 TL'lik malı sana verdiğim için bunu nakde döndürürüm. Doğru mu? E, takas edilebilir özelliği için mi? Evet. Evet. Hayır. Takas edilebilir demek ikimizin 10 TL'sinin aynı olması. Yani mesela diyelim altın örneği üstünden gidiyoruz. Gidip Heh, hepimiz 3 gram altın parçası kullanmayız. Bu altın parçaları alınır, eşit aynı gözlemlenmiş hisselere dönüştürülür. Tamam mı? Ve ben bir TC bir Cumhuriyet altını sana verirsem, sen bana bir Cumhuriyet altını verirsen bunların aynı olduğu heh, barizdir. Ama anladım. mesela ben işlenmemiş bir gram altın elimde varsa sen bunu benimle değiştirmek istemeyebilirsin. Ne acaba o %90 24 ayar altın mı gibi Evet. nasıl bileceğiz? Yani bunun takas Evet. edilebilir bir şey olması lazım. Doğru, doğru. Ben farklı şekilde anladım. Takas etmek şeyini. Gerçek takas olarak anladım. Bu dediğimiz Senin 10 TL bahsettiğin ile, şey de mübadele aracı olması. evet. Verdiğin tanım. Yani şimdi bu bir 2 3 4 tane özellik kullandığımız maddeden gelen özellikler. Evet. Bu iki tanesi toplumdan gelen özellikler. Birincisi mübadele aracı olması. Yani bununla değiş tokuş yapılabilir. Bunun kabul edilebilir. Toplum tarafından kabul edilen bir şey olması. İki, ortak değer ölçüsü olması. Yani bütün malların bunun cinsinden ölçülebilir olması. Bu da aslında e, ne kadar insanların kullandığı ve adapte olduğuyla alakalı. Evet. İlk iki tane bildiğimiz e, paralara bakalım. Dolar ve TL. Dolar ve TL ilk altı özelliği tamamlıyor. Yedinci özelliği tamamlamıyor. Ki bu özelliğe geleceğiz. Bu altı özelliği tamamladığında bu itibari para birimi oluyor. Yani fiat currency. Yani bunların varlığı güvene dayalı. Arkasında olan devletin bastığı kağıt parçaları. Bu ekonomiyi e, değerlendirmesi için, bu ekonomiye karşılık. Evet. Şimdi son özellik, parayı para yapan, itibari para birimiyle gerçek parayı, sağlam parayı birbirinden ayıran özellik bunun bir tasarruf aracı olması. Yani ne demek tasarruf aracı olması? Uzun sürede değerini koruması. Bu da nasıl oluyor? Neden uzun sürede değerini koruyor? Çünkü bunun limitli olması. Evet. Yani o tasarruf aracı olmasının sebebi bunun bir limiti olduğu. Hani biz TL'yi istediğimiz zaman, doları istediğimiz zaman basabildiğimiz için bunun bir değer koruma aracı olamıyor. Evet. Nitekim günümüz şartlarında TL'de özellikle bunun Evet. ne kadar bir tasarruf aracı olamadığını şu anda görebiliyoruz. Ve dolar da bu arada aynı şekilde biraz daha yavaş Artık o işliyor. da. Çünkü dolar dünyada rezerv para birimi olduğu için otomatik olarak bu erime süreci daha yavaş oluyor TL veya başka tarz itibari para birimlerine göre. Nakit anonim bunlar ne oluyor? Şimdi bu alttaki iki özelliği aslında geleceğin para birimlerinden konuşmak üzere koydum. Tamam, onları o zaman Nakit konuşalım. Şu anonim an, demek, heh, nakit opsiyonu var mı? Anonim bir şekilde harcama yapabiliyor musun? Mesela evet, ben evet, 10 anladım. TL çıkarıp sana cebimden versem, e, bu herhangi bir kredi kartıyla ödeme gibi değil, bir yere kayıtlı değil. Ve aynı Takip zamanda tek edilemez. bir ödeme yapıyorum. Bir ödeme komisyonu vermeme gerek yok. Alttaki şey de şeffaf düzen.
Bu da kullandığımız sistemin, bu para birimi sisteminin ne kadar şeffaf olduğu, onu ne kadar iyi görebildiğimiz, inceleyebildiğimiz. Evet. E, Bu ikisine geleceğim. Bu ikisine gelmeden önce altın sikke hakkında konuşmak istiyorum. Eskiden ilk kullanılan para birimi altın sikkeydi. Ve bu altın ve gümüş sikkeler gördüğümüz üzere bütün opsiyonları aslında o zamanlarda sağlıyordu. Şu anda burada yarım koydum onlara çünkü günümüz dünyasında kullanılan değil ama Altın. diyelim ki Osmanlı zamanında yaşıyor olsaydı kullanılıyor olacaktı. Bunlar Evet. sağlam para idi ve bir tasarruf aracıydı. Çünkü elimizdeki dünyada belli bir miktar altın ve gümüş var ve belli bir miktar topraktan çıkartılıyor. Evet. Hatta teknoloji ilerledikçe biraz daha çok çıkartıyoruz ama nüfus da artıyor ve aslında birbirine dengeliyor. Ya Şimdi evet. böyle bir Dediğin durumda doğru. bir ekonomiyi bir pasta olarak gibi düşünürsek kullanılan bir analoji. Eğer sağlam para kullanıyorsak belli bir limitte bu ekonominin içinden sonuçta altın bu ekonominin içinde olan bir şey. Altını seçiyoruz. Bunu sikke haline getiriyoruz. Bütün özelliklere uysun. Belli gramlarda basıyoruz. Belli boylarda. Hepsi aynı. Hepsi 24 aya. Ve şimdi bunları kullanıyoruz. Ve bunları kullandığımızda bu bütün ekonomiyi temsil ediyor. Ve sen bu parayı biriktirdiğin sürece bu para erimiyor aslında. Ve Evet. bunu biriktirip belli bir yere kullanabiliyorsun. Bu konuşmanın konusu değil ama 1944'te Bretton Woods'la başlayan bir süreç var. 1971'de altından çıkan eskiden para birimleri çok büyük miktarda altın ve gümüşe bağlıydı. Ve bunlar tam itibari para birimi değildi. Para birimiydi. Ama devletler tabii her zaman daha çok para basmak onlar için avantajlı olduğu için kısa vadede ee, belki 1'e 2, 1'e 3 değişiyor. Zamanla artan bir şekilde bağlantıydı. Ne demek yani? Ellerinde 100 kilo altın varsa 200 kiloluk kağıt para basıyorlardı gibi. O yüzden para birimi kullanıyordu. Şimdi 1971'den beri de tamamıyla itibari para birimi kullanıyoruz ve bu bütün dünya için geçerli. Birkaç ülke hariç. Evet. E, Ve bu altın sikke ya da böyle sağlam bir para opsiyonu kullandığımız bir konumda vatandaşlar aslında zenginleşiyordu. Bununla ilgili bir sürü örnek vermek mümkün ama çok kısa bir şekilde örnek verirsek hayal edin ki sizin babanız, dedeniz hatta babanız bile örnek olabilir. Belki bir kişi çalışıyordu ve diyelim memur olarak çalışıyordu ve ya da bir iş yerinde çalışıyordu ya da bir işi vardı. Bir kişi bir ailesini geçindirebiliyordu. Ev satın Evet. alabiliyordu. Bir tane araba alabiliyordu rahatlıkla. Bunun için hani daha kolay bir örnek verirsek Türkiye'de insanlar emekli olduğunda emekli ikramiyesiyle bir ev bir araba alıyordu. Sadece 25 yıllık çalışmasının birikimiyle tek seferde alabiliyordu bunu. Şu an günümüzde baktığımızda bir 25 yıl çalışan birisi 41 bin liradan hesaplanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık 1 milyon 80 bin TL falan alıyor. Şu an Türkiye'de 1 milyon 80 bin TL'ye sadece araba alabiliyorsun. Hani o da öyle Hı üst hı. klas bir araba değil. Normal günümüz arabalarından alabiliyoruz. Bu pasta analojisine geri gelirsek ekonomi bir pastaydı bütün ham madde üretim ve servisler. Şimdi bu itibari para birimi kullanımında diyelim 100 tane para birimi vardı. Bir anda devlet 100 tane daha bastı. Ne oldu? 200 para birimi 200 oldu tane. ama pastanın boyu aynı. Buna da enflasyon deniyor. Bir anda sanki bir pastanın bir dilimi 1 liradan 2 liraya çıkmış gibi oldu. Sanki her şey pahalandı gibi oldu. Ama Evet. aslında şeyler pahalanmıyor. Para biriminin değeri azalıyor. O itibari para biriminin satın alabildiği şey düşüyor. Buradan şimdi ikinci kısım nakit. Nakit zaten hani dolar, TL ve altın için bulunmakta. Şeffaf düzen dediğimizde bunu ne kadar iyi görebildiğimiz. Mesela dolar için
yarım koyduk. Neden yarım koyduk? Mesela biz araştırırsak Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın ve bunun bütün yayınladığı şeyleri görebiliriz. Bunlar halka açık Evet. şeyler. Dataları görebiliriz. Sitesine girip bastığı paraları, politikalarını, şeylerini görebiliriz. Ama Neden Türkiye'de yarım? böyle değil. Ha, Çünkü tamam, sen bu orayı devam et. bu şeyin e, burada sonuçları şeffaf olarak görebiliyoruz. Ama kararların alınış mekanizmasının arka planda dönen şeyleri şeffaf olarak göremiyoruz. Politikacılara bağımlıyız bize söylediklerine bir nevi. E, Onun da her zaman tam bütün doğruyu vermediğini bildiğimiz için yarım olarak koydum. TL'de biraz daha bile aşağı koydum. Çünkü Türkiye Merkez Bankası'nın hem karar Sürekli. mekanizmasını hem de datalarını o kadar iyi göremiyoruz. Evet, yani Serhat, geçmişin şeylerine bakarsak aslında dolar, TL ve altın sikke, gümüş sikke şeylerine e, böyle bir tablo çiziyor bize. Evet. Yani güzel bir tablo olmuş. Güzel de anlattın gerçekten. Yani bunu en bariz Türkiye'de bunu halk olsun, insanların hepsi olsun, özellikle de gençler enflasyonu sonuna kadar hissederek büyüdüler ve ne olduğunu tam olarak biliyor. Yani az önce değindiğin Türkiye'deki şeffaf düzen aslında bana sorarsan o tamamen boş olabilirdi. Çünkü hani neyin ne olduğunu, kimin karar verdiğini, ne yapıldığına dair hiçbir şey insanlarla paylaşıldığını ben pek düşünmüyorum. Ama yine de çeyrek vermek bizim için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Altın sikke, ya Türkiye'de altın artık gerçekten zor alınabilen bir şey oldu. Çünkü gramı 2500 TL'ye çıktı. Hı hı. Peki hani geleceğin paralarıyla altını, Bitcoin'i, CBDC'leri karşılaştırdığımızda bu bu sence nasıl bir süreç oluyor? Yani nasıl bir gözlem gerçekleştiriyorsun burada? Şimdi şöyle, keşke altın sikke kullansaydı hepimiz şu güne kadar ve Keşke. itibari para birimi kullanmasaydık. Yani bunu anlatması çok zor. Ne kadar farklı bir hayatımız olacağı, sistemin temelindeki böyle bir değişiklikte genel olarak ülkenin ne kadar kat ve kat ileride olacağı. Ama ve lakin altının da bir sıkıntısı var. E, Bunun en önemli sıkıntısı da taşıması zor bir şey olması. Kağıt para daha taşıması kolay bir şey. Eğer devletin devletin anayasasında bunun birebir olması gerektiği yazılı olsa, bu değiştirilemez bir yasa olsa belki olabilirdi. Ama tekrar dediğim gibi itibari para birimi kullanmak devletin işine gelen bir şey. Halkı fakirleştirdiği, halkı kötü geldiği halde. Evet. Ama bir Kısa nebze vadede buna devam onlar için ediyoruz. çok önemli. Tabii ki de. Şimdi Hani geleceğe geçiyoruz ve ne oldu? Cryptocurrency diye bir şey çıktı. Blockchain teknolojisi çıktı. Ve biz gençler de özellikle bu teknolojinin ortasında doğduk. Bunun doğumunu ve ilerleyişini görüyoruz. Ee, Ve o yüzden şimdi geleceğin para birimlerine doğru bakmak istiyoruz. Çünkü ortama dijital bir şey girdi. Eskiden banka bu altındaki problemi çözüyordu. Bankada tutup mesela hani kendi aranda evet. değiş tokuş yapabilirsin ama onun da yavaşlığı var, bir sürü sıkıntısı var. İnternet ve bu özellikle blockchain teknolojisi ortamı sentral bir yapıdan desentral bir yapıya doğru çektiği için yeni bir umut ve ufuk açıyor. Sen Türkiye'de mesela kripto currency'lerin adaptasyonunu ve bu etrafında dönen e, düşünceleri nasıl görüyorsun? Türkiye'de gençler ben nasıl zengin olurum dediklerinde hepsinin kafasına yani kripto currency'ler yani kripto paralar geliyor. Ama bence bu tamamen yanlış bir şey. Solana etkinliğinde insanlarla konuştuğumda gerçekten insanlar sadece nasıl zengin olabileceğini düşünüyor. Kimse eski eski kafalara hani eski düşünce
herkes zengin olacağını düşünüyor ama insanlar zengin olmadan önce çalışıp biriktirdiklerini tasarruf ederek koysa bir kenara ve bunu hani altın benzeri şeylere koysa daha mantıklı ve daha sağlam adımlar atarak ilerler. Ama gençler ve şimdi ikiye ayırayım bu durumu. Bir gençler bir de yaşlılar olarak düşünelim. Yaşlılar bu duruma tamamen çok uzak. Aslında tam bizim düşüncemiz gibi. Eski usul altına ve elde tutulabilir şekilde olan altına inanıyorlar. Yani bunun diyor bana değer kazandıracak diyor. Aslında en doğru düşünce o. Ama biz gençler ve hani bu blockchain sistemine, blockchain teknolojisine adapte olan biz gençler ve diğer insanlar biz bunu hani blockchain'de nasıl daha hızlı işlem yaparım? Niye? Blockchain eski usulle karşılaştırdığımızda blockchain bize hız sağlıyor. Depolama sorunu depolamak için bir sorun çıkartmıyor. Ben eski usul altın alındığı zaman bunun bir güvenlik sorunu var. Yastık altında mı tutacaksın, bankada mı tutacaksın? Ondan sonra alış satış fiyatları var. Ama blockchain teknolojisi üzerinde öyle değil. Alış satış fiyatlarını zaten arada birer sent oynuyor. Doğru mu? Yani Hı hı. benim bildiğim öyle. Yani kullanıyoruz da sürekli. Ve hani Manuel peki eski usulle blockchain'i birleştirsek nasıl olur? Evet, çok güzel olur. Aslında bu da bugün konuşacağımız konulardan biri. O da Kinesis. Ee, Kinesis'e gelmeden önce blockchain şu şeye değinmek istiyorum. Gençlerin zengin olma isteğine. Evet, Şimdi gençlerin haklı olarak para kazanmak isteme eğilimleri ve ihtiyaçları var. Hepimizin var. evet, Ve eski yatırım araçları, mesela işte bankaya, bir kere bankaya paranı faize koysan enflasyon faizden yüksek, paran eriyor. Gidip mal kar mülk elde almak edemeyeceksin. istesen, evet, gidip Alamıyorsun. mal mülk almak istesen, bu enflasyondan dolayı fiyatlar o kadar büyük oldu ki gidip bir yer Evet, alıp kiraya veremiyorsun. Kendine ev alamıyorsun. Bırak ikinci bir yer almayı. aynen öyle. Üçüncüsü de hisse senetleri. Ee, Aynı şekilde hisse senetleri de çok yüksek para basımıyla, özellikle pandemi zamanında başlayan çok büyük bir para Dolayısıyla basımıyla o kadar arttı ki ve gerçek bir değerlenme olmadı. O paranın akmasıyla alan bir değerlenme oldu. Hatta sonra çoğu döndü. İnsanlar buradan para kazanabileceğini görmüyor. Ve blockchain teknolojisi finansta yeni bir soluk getiriyor. Bitcoin mesela konuşacağımız üzere gerçek bir sağlam paradır. Ve bir altın almaktan bir sürü genç için Bitcoin almak daha kolay oluyor. Ve evet, yepyeni bir adapte olmaya başlayan bir süre olduğu için erken girenler için e, durum çok daha büyük paralar getirebiliyor koydukları paraya göre altın almaktan. Çünkü altın binlerce yıldır olan bir şey. Bitcoin yeni bir evet, şey. Ve diğer başka coinler de aslında bir sürü şirketin hissesi. Ve aynen bu öyle. şirketler tıpkı 2001'de olan dot-com bubble gibi çok hızlı büyüyüp Bir para anda da yok getirebiliyorlar. olabiliyorlar. Ve bu yüzden gençleri çekiyor. Ve bu çok doğru. E, Ancak dikkatli olmak lazım. Çünkü bir sürü insan ne aldığını bilmeden alıyor. Bunun para mı Evet, olduğuna, itibari para birimi mi olduğunu, hisse senedi mi olduğunu, kripto coin dediğimizde çok büyük bir liste var. Ve bunun altında yatan şirketin gerçekten ne yaptığını, nasıl olduğunu anlamadan alıyorlar. Eğer gerçekten bilinçli olarak yatırım amaçlı alınırsa Alsat gibi değil, evet, para kazanmak buradan mümkün ve günümüz gençlerine, özellikle teknolojiyi bilen ve dediği iki gruba ayırmıştı. Yaşlıların daha çekindiği bir durum olduğu için bize paramızı değerlendirme opsiyonu sağlıyor. evet. Ama dediğim gibi buna dikkatli olmak lazım. Ya, evet. Şimdi Yani Bitcoin'e, evet, buyurun. dediğin gibi dikkatli olmak lazım. Hani geçmiş ve gelecek her zaman dünya gelişiyor. Geçmişten ders alıp geleceğe bakmak bence en mantıklı olan. Evet, Bitcoin için ben de aynı fikirdeyim. Bu da bir sağlam paradır. Çünkü bir şirketin bir hissesi değil veya bu sadece takas için kullanılıyor.
Yani takas yöntemi olarak kullanılıyor. Zaten aşağıda da işaretlemişsin sen. Ama dönüp baktığımızda diğer coinlere görüp gö- yani bunu görüp daha önce deneyimlediğim için söylüyorum. Mesela bir senin az önce söylediğin gibi şirketlerin hisseleri olduğunu düşünüyorum ben. Bitcoin dışındaki neredeyse tüm coinlerin. Yani mesela en Mesela basit ya. Solana. Evet. Yani Solana. Ya Solana ne yapıyor dediğimizde ben bile bilmiyorum. Çünkü yani bunu araştırmak gerekiyor, etmek gerekiyor. Ben bunun konferansına gittim. Herkes farklı bir şey anlatıyor orada. Ama elde tutulur bir şey ben göremedim. Yani bir Evet. insanlar farklı farklı yatırım Ya da araçları gidip kullanmayı. Dogecoin alıyorlar. Dogecoin dediğiniz aslında bir itibari para birimidir. Vinte bire değil yani. Böyle boş birinin yarattığı bir para birimi. Ya- E, Yani istesek instrumental. biz de şu an hani 50 dolar Evet. vererek ben de hadi çıkartayım hadi sağlam para koyun arkadaşlar alın diyeyim. Ya bu Evet. bazı insanların yönettiği bir şeydir ama Bitcoin tam tersi bence. Bu Hı hı. tamamen takas yöntemi o için çıkartıldı. Yani ilk bir Bitcoin'le ilk alışveriş bir pizza oldu. Sen şu Hı an hı. gidip bir restoranttaki adama diyebiliyor musun? Ben sana Solana göndereyim, ben sana Dogecoin göndereyim. Yok farklı farklı coinler göndereyim sen bana şunu ver. Adam diyecek ki dalga mı geçiyorsun sen benimle? Özellikle Türkiye'de bir dene de görelim. Evet. Nitekim daha bunun adaptasyonu olmadı. Ama bu Bence de konuda çok olmadı. büyük gelişimler var. Bildiğim Ge- kadarıyla mesela Stripe belli başlı coinleri ödeme olarak web sitelerinde para alma kısımlarında kabul etmeye başlıyor. Böyle bir projesi var. Tabii bu Mesela projeler Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi şeyleri. evet bu projeler hani gerçekten hani güzel yani kripto paralar ile ödeme yapmak güzel bir şey olabilecek. Takip edilebilir de oluyor bu sefer. Ama şu da var. Hani devletlerin yasaları bunlar için de yasa çıkartması gerekiyor. Türkiye'de kripto parayla kazanç elde edenlerin neredeyse yani hiçbirinden para yani vergi alınmıyor. Yani Tabii burada bir ki kara devlet para her harç. zaman vergi için gelecektir. Evet. Ki bu vergide gene asla e, devletin harcamasını karşılayamayacaktır. Çünkü itibari para birimi kullandığımız için gene ayrı bir uzun podcast konusu ama ne kadar vergi toplarsak toplayalım bu borcu aslında ödememiz mümkün değil. Her zaman gelecekteki çocuklardan, onlardan para Evet. çalıyoruz. Maalesef öyle oluyor. Peki Bitcoin'den bunun neden para olduğundan bahsedersek, Bitcoin mübadele aracı olarak kullanılıyor dünyada şu anda. Ama yarım Evet. koydum çünkü daha %100 adapte olmuş bir şey değil. Ama Bitcoin'le bir sürü yerden bir şeyler satın almanız mümkün. Daha bunlar e, Özellikle internet üzerinde. evet internet web sitesi üzerinden bir şeyler satın almanız mümkün. Costa Rica'da mesela ilginç bir yer var. Bitcoin Jungle diye. Bir tane pazar bildiğimiz hani bizim şeylerde kurulan çarşamba pazarı gibi. Ama Evet. ödemelerin hepsi Bitcoin'le yapılıyor. Ee, Mükemmel. evet. Ortak değer ölçüsü daha değil maalesef. Bir şeyleri mesela ekmeğin fiyatının Bitcoin'den söyleyemiyoruz. Çünkü Çünkü Bitcoin'in fiyatı daha çok stabil olmuş bir fiyat değil. evet. Ama taşınabilir mi? Evet, herkesi gönderebiliyorsun. İstersen indirip USB'ye götürebilirsin. Dayanıklı çünkü blockchain teknolojisi asla kaybolacak bir şey değil. Herhangi birinin telefonunda olduğu sürece her yerde var demek. Bölünebilir bir şey. Bir Bitcoin, yarım Bitcoin, işte en küçük bir Satoshi, Evet. işte kaç sıfır gidiyorsa takas edilebilir bir şey. Benim Bitcoin'imle senin Bitcoin'in aynı. Birbirimize Evet aynı. gönderebiliriz. Çünkü sabit bir sayıda var Bitcoin. Ve Bak, tasarruf aracı. evet. Niye? Sadece 21 milyon tane Bitcoin var. Evet ondan bahsediyordum ben de. Nitekim bunu tam bir koymadım. Çünkü değerini korur, limitli dedik. Limitli olduğu için değerini korudu doğru ama değeri sürekli artışta olan bir şey. Çünkü daha tam ortak değer ölçüsü olmadığı için daha özgür markette değerini bulunmuş bir şey değil. Ve bu aslında
uzun vadeli yatırım yapanlar için bu bir yatırım tavsiyesi değil ama uzun vadeli düşünen insanlar için bir fırsat. Özellikle gençler için. Ee, nakit anonim dedik. Bitcoin'in nakit maalesef tam karşılığı yok. Yok. Alıp USD'ye indirip birine verebilirsiniz. Ama tam nakit gibi değil ama anonim. Ne demek? Sen kendi cüzdanından bir platform üstünde kendi cüzdanından başka bir cüzdana hiç Gönderim kimsenin sağlayabiliriz. şey olmadan gönderim yapabilirsin. Sanki nakit ödeme yapmış gibi. Ve şeffaf düzene de tam verdik. Çünkü Bitcoin'in kodu açıktır. İsteyen herkes Evet. okuyabilir. White paper'ını okuyabilir. Bunun nasıl çalıştığını görebilir. Ve tamamıyla gözler önündedir. Bütün transaction'lar da aynı şekilde. Evet. Ee, alım satımlar. Kinesis'in neden o kadar çok siyah dolu şeyi var? Yuvarlağı var. Kinesis aslında hem Citizen for Sound Money ile alakalı hem bizim Serhat'la benim ortak buluşma noktamız. Ee, çok özel bir çıkmış bence çok özel bir kripto currency'dir. Bu bir Şey, sağlam paradır. tamam Bunun tamam. özelliği nedir? Birebir altın ve gümüşle bağlantılı olması. Yani siz bir kinesis altını aldığınızda altında bir ounce pardon bir gram Bir altın gram. vardır. Ve bu altın e, bir kasada duruyor. E, bu her 6 ayda bir üçüncü bir parti tarafından bakılıyor. Raporlar Denetleniyor. denetlenip internete konuyor. Ve bütün bu e, sahip oldukları altın ve gümüşte bütün bu altın ve gümüş altında yatan sigortalıdır. Aynı zamanda bunu parayı çekebiliyorsunuz. Nakit Evet. hem kendi cüzdana çekebiliyorsun ve anonim Aynı olarak zamanda gönderebiliyorsun. nakite hani Visual Debit Card kullanarak da aslında bunun harcamasını yapabiliyoruz. Avrupa'da açık bir şekilde kullanılıyor. Hani Hı hı, Avrupa'daki insanlardan hani bize gösterdiği testler. Yani tam fiziksel kart şu an yok. Sanal kart olarak kullanılıyor ve ben bir restoranta gittiğimde Kinesis debit kartı okutarak yani telefonumun NFC özelliğini kullanarak ben telefonumu okuttuğumda hı hı, ben altınla ödeme yapıyorum ve bu 6 saniye içerisinde gerçekleşiyor. Benim Kines hesabımdan altın bakiyesi düşülüyor, dolara çevriliyor, işletmeye ödeme yapılıyor, hı hı. aracı kurum tarafıyla ödeme yapılıyor direkt. Ve bu 6 saniye içinde gerçekleşiyor. Düşün, Evet. benim cebimdeki altını ben hiçbir zaman gidip bir yemek yediğimde, şimdi ben 2500 liralık bir yemek yemiyorsam bir gram altın bırakamam oraya. Bir Hı gram hı. altın bıraksam bile yani restoran Şu anda sahibi kabul ederler. şu an kabul ederler ama düşünür de adam yani. Çünkü baktığımızda Gerçek mi ya diye. belki sahte olabilir. Ya bunları da düşünülebilir bence yani. Evet. Aynı zamanda Kinesis'i çekebiliyorsun. Altın ve gümüş olarak alabiliyorsun. Serhat bende bir Evet. tane var galiba. Evet, bende Kinesis'in 3 ürünü var. Bu Citizens for Sound Money'nin gümüş parası, gümüş sikkesi olarak geçiyor. Aynı zamanda Silverback Kines, hmm, Kinesis'in bir diğer ortağı Silverback. Onun Hı hı. gümüş parası elimde böyle gördüğünüz gibi. Asıl Kinesis'in kendi gümüş parası. Bunları kendileri basıyor ve isterseniz gönderiyor. Türkiye'de de bunlar yakında gelecek. Satışa açılacak. Zaten Evet. biliyorsunuz sokak röportajlarımızda fazlasıyla insanlara bunlardan dağıttık. Yani insanlar gerçekten onlara ilgi gösterdi. Çünkü elde tuttuğundaki zaman banka hesabında duran paradan farkı oluyor. Borsa hesabındaki duran gümüşten. Evet. İtibari para birimi günün sonunda bir buz kübü gibidir. Zamanla erir. Aynen öyle. Çok güzel bir örnek oldu. Kinesis'in son özelliği de şeffaf düzen. Buna da 4 koydum. Çünkü kodu GitHub kodunu girip okumanız mümkündür. Bunun Evet. tam olarak nasıl yapıldığını. Ve Kinesis bir para birimi, sağlam para birimi olmanın yanı sıra aynı zamanda bir ödeme sistemi. Serhat'ın anlattığı gibi. Yani Evet.
aslında serbest ekonomiye, Avustralyan ekonomi dediğimiz, Avusturya ekonomisi tarzı, serbest ekonomi tarzını savunan, libertaryen ekonomi tarzını savunan ve dünyaya sağlam para ve bu ideolojiyi yere getirmeye çalışan aslında bir nevi bunun bir tanımı olan bir şirket. Ben şahsen e, Kinesis kullanıyorum ve çok seviyorum. Yani Siz de kayıt olmak Endonezya, isterseniz Serhat hem daha çok Kinesis'ten bahsedebilir hem de linkini de paylaşabilir. yani tabii ki de ikimizin de linkini paylaşacağım. Hangimizi daha çok beğendiyseniz ondan referansını kullanarak Yok, seninkini kullansınlar. sorun değil canım. Yeter ki bu mantaliteyi anlasınlar. Ya en başında da hani Manuel'in de anlattığı gibi hani Endonezya'da bu uygulanıyor. Kinesis Money'nin bir alt programı tasarlanarak PostPay adı, devlet çalışanları bununla maaşını alıyor altınla. Bu altını bizi bu kadar hani Kinesis altını KAU veya KAG yani KAG veya KAU, bu Kinesis altını ve Kinesis gümüşü. Bunu bu kadar savunmamızın nedeni özgür ekonomi üzerinde sen bununla alış satış yapabiliyorsun. Ben mesela örnek veriyorum. Şu an Türkiye'de bu aktif değil. Neden? Türkiye'deki yasalar bunu geçerli kılmıyor. Türkiye'deki tek kripto yasası şu: çekilen, yani kazandığı kripto parayla elde edilen kazançlar vergiden muaftır deniliyor. Ama harcama yapılamıyor. Bunun gibi şeyler var. Avrupa'daki bir forumdan forum Kinesis forumunda gördüğüm bir gönderi vardı. Avrupa'dan bir vatandaş Türkiye'de, Antalya'da bir yemek yiyor ve bunu Kinesis debit kartıyla ödediğinde bunu altına harcıyor. Aynı zamanda bizim AIM adında, Twitter'da belki görmüşsündür, bir arkadaşımız var. Sürekli Kinesis debit kart kullanıyor ve bunu hani kendi hesabını herkese açık şekilde paylaşıyor fotoğraflarını. Benzinkten gaz alırken, ondan sonra market alışverişini yaparken, faturalarını öderken bunu kullanıyor. Ben onunla konuştuğumda dedim ki neden sürekli bunu kullanıyorsun? Benim paramı, yani altınımı, çünkü altın elinde olduğu zaman parası değer kaybetmiyor ki. Hı hı, Kaybetmiyor çünkü onun elinde bir hı. gram altın, bir gram altın. O aylık market alışverişini bir gram altınla yapıyorsa bir dahaki ayda bir gram altınla yapacak. Kendi hesabını daha da kolaya indiriyor bence. Evet. Aynen öyle. Sağlam paranın güzelliği bu. Tasarruf aracı olması. Evet. Değerini koruması. Ee, yani bunu izleyen bütün insanlara tavsiyem itibari para birimi, fiyat currency para arasındaki bütün farkları öğrenmeniz ve bunun ne kadar önemli olduğunu, hayatınızı hiç anlamadığınız seviyede ve derin seviyede ne kadar etkilediğini anlamanızı tavsiye ederim. Çünkü günün sonunda bütün politikalarımızı değiştirsek de hani diyelim ki var olan sistemdeki bütün açıkları kapatsak da hepsi çok güzel ve harika işletse bile itibari para birimi kullandığımız için enflasyon olacaktır. Millet fakirleşecektir ve para değer kaybedecek. Evet, bu her zaman olacak bir şey. Hani bunu Ve Venezuela evet. örneği verebiliriz. Hı hı. Yani, Venezuela, Zimbabwe, maalesef evet, şu an Türkiye ve bu aslında videonun başında bahsettiğim gibi 1944'te başlayan bu deney bütün dünyanın itibari para birimi kullanmasını bitmek üzere. gerçekten 80 öyle. sene oldu ve bu deneyin sonuna geldik. Bu yüzden aslında yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Bu fırsatların hepsi iyi değil tabii ki. Mesela Bitcoin, Kinesis harika şeyler. Ama Dogecoin gibi saçma şeyler de var. Ve en önemlisi aslında bu videoyu benim Serhat'la da yapmak istememin sebeplerinden biri de CBDC dediğimiz Central Bank Digital Currency. Merkezi banka yani merkezi banka e-para birimi. Mer- Merkez Bankası elektronik para birimi. Evet, Merkez Bankası elektronik para birimi. E, bu 3-4 senedir hatta daha uzun zamandır üstünde devletlerin çalıştığı bir konsept. Bunu IMF'nin
sitesine girdiğinizde bulabilirsiniz. Fed'in e, Amerikan Merkez Bankası'nın sitesine girdiğinizde bunun haberlerini bulabilirsiniz. Ekonomik gazetelerin şeylerinde haberlerini bulabilirsiniz. Başka dünya merkez bankalarının sitelerine girip bunu arayıp haberler Hı. bulabilirsiniz. Sizin okuduğunuz gazetede görmüyor olmanız olmadığı anlamına gelmiyor. Ve bu maalesef e, bu biraz önce bahsettiğimiz güzel bizim için, insanlık için iyi olacak opsiyonların tam tersi bir opsiyondur. E, Ve gene devletin faydasına, halkın zararına olan bir opsiyondur. Neden? Nedeni ne? Ben hani birazcık komik bir örnekle vereceğim. Devletin bizden farklı bir şekilde vergi almaya çalışması diyebiliriz bence buna. Evet, aslında enflasyon bir vergidir. Haklısın. Evet. Gizli bir vergidir. Ama bir vergidir. Para bastıkça aslında herkesin parasından ufak ufak alır ve yeni bir para birimine koyar ve hepimizden birer parça koparmış olur gibi. Ama bu bundan daha da kötü bir şey. Neden daha kötü bir şey? Bu ee, aslında şu anda sahip olduğumuz TL, dolar gibi şeylerin itibari para birimlerinin elektronik versiyonudur. Evet. Neden daha kötüdür? Bir, nakit opsiyonu yoktur. Nakit opsiyonu kalkması demek her işlem başına para ödemeniz demek. İki, anonimitenin ortadan kaybolması demek. Ee, Ve aynı zamanda genel tasarruf amacı değil tabii ki itibari para birimi olduğu için ve Çünkü şeffaf düzen devlete veriyoruz. şeffaf düzen yoktur. Çünkü kendi bastıkları paranın kodu e, halka açık olacak bir kod değildir güvenlik açısından. Evet. Hem Ya güvenlik açısından hem de kendi şeyleri açısından, daha faydaları an, açısından. daha sözünü kestim. Kusura bakma. Daha anlaşılır olabilmesi için şeffaf düzen ve nakit anonim kısmında benim düşüncem bu. Şimdi sen bu konuda CBDC'lerde daha benden bilgilisin. Hani benim pek bir bilgim yok bu konuda. Benim anladığım yani şeffaf düzen ve anonim nakit kısmı dediğimiz. Çünkü bu CBDC'leri bir devlet bankası üretiyor, sana satıyor. Sen bunu alıyorsun. Senin elinde sadece sayı oluyor. Evet, Ve bunu alırken işlem ücreti ödüyorsun, satarken işlem ücreti ödüyorsun. Burada bir kar amacı gözükmüyor. Zaten bu şekilde olduğunda bir limiti olmuyor, limitli olmuyor, değerini korumuyor, tasarruf da edemiyoruz. Nakite evet. döndürürken sorun yaşayacağız. Anonim değil, çünkü devletin elinde. Nakite İsterse döndüremeyeceksin. evet, öyle de bir sorun Kağıt var. para olmayacak. Her şey kredi kartı ve debit kart üstünden işleyecek gibi. Yani devletten hiçbir şey kaçıramayacaksın. Diyeceksin ki devletten niye bir şey kaçırman gerekiyor diye belki soru gelecektir. Evet. Her devlet mükemmel değildir. Ve bazen bazı şeyler halka faydalı olduğu halde yasak olabilir. Ve mesela böyle şeyleri satın alamazsın. Ya da Ya belki de onu ben belki işlem ücreti ödemek istemiyorum bankaya. evet, Ben en basit temizlikçime direkt 100 TL vermek istiyorum. Ya da markete gidip elma alıp paramı vermek istiyorum. Ama bunu veremiyorum. az Bana önce dediğin fişkette de. hani fiş şeyini diyecektim ben de sana. Şimdi senin hani nakite döndüremiyoruz, bankada kalıyor ya. Aslında bu paranın yok oluşu gibi bir şey olacak. CBDC'lerin eğer daha fazla popülerleşip insanların bunu tüketmesiyle. Çünkü Evet. e, biz ne kadar kredi kartı kullanırsak, nakitten o kadar uzaklaşırsak o para her seferinde, özellikle Türkiye'de her seferinde %20 kayboluyor. Şimdi sen Türkiye'de bir bakkalsın. Ben geldim senden 100 liralık bir ürün aldım, değil mi? Hı hı. Bunun %20'si vergi. KDV sadece. %20 KDV. 100 liradan 20 liran gitti. Hı Doğru hı. mu? Yani çoğu üründe bu var. Yani Doğru. %20 KDV alınıyor. Yani bundan sonra ne oluyor? Yiyecek içecek kısmında farklı KDV birimleri giriyor. Yani Yani hiç vergi kısmına girmemize gerek yok. Nakit opsiyonunun kaybolması insanlardan alınan bir özgürlüktür. Aynı zamanda kod evet, şeffaf değildir, tasarruf aracı değildir. Yani aslında şu anda sahip olduğumuz itibari para birimlerinden insanlık için daha da kötü bir şey geçiyoruz. evet. Burada fark ettiysen bir özellik daha var. Takas edilebilir kısmına
yarım koydum. Neden? Bu da Neden? eee CBDC'lerin şöyle bir özelliğinden geliyor. Bunlar programlanabilir paralar. Programlanabilir ne demek? Programlanabilir aslında fon demek. Yani aslında bunlar para birimi dahi değil, fon. Ne demek? Mesela sana bir yerden 20 kilo et parası basabilir. CBDC'nin içine programlar ve bu 20 kiloluk et parasıdır der. Ve sen bununla sadece 20 kilo et alabilirsin. Başka bir şey satın alamazsın. Aklıma bir şey geldi. Bu CBDC'ler gelecekte sana senin maaşında 10 tane ekmek CBDC'si, işte 10 kilo et, işte 50 litre akaryakıt gibi şeyler olabilecek o zaman. Evet, limit koyabilirler. Mesela der ki ben doğal gaz emilimini azaltmak istiyorum. Bundan sonra her vatandaş ayda 20 litre benzin kullanabilir ve bunu paraya programla. Ve bundan sonra sen istesen de alamazsın. Nakit de yok. Evet. Ancak takas etmen gerekir bir şeyleri. E, Ve ben tabii şu anda bir CBDC açıkta kullanılan yok. Ben devletin planlarını söylüyorum. Evet. Bunlar yeni açılıp bahsettiğim ofis web sitelerinden bakılabilir. IMF olsun, Dünya Bankası olsun, merkez bankaları olsun. Ve biz özellikle günümüz gençleri tarihin böyle bir sapağındayız. Ve böyle bir sapakta Maalesef. doğru seçim yapmamız çok önemli. 1971'de bizim dedelerimiz, babalarımız bilmiyorum. Zamanında seçim yapıldı. İtibari para birimine geçildi ve bu konuda bilgileri yoktu. Yanlış bir seçim yaptılar ve biz aslında bunun faturasını ödüyoruz. Şimdi sıra bize geldi ve biz doğru seçim yapacak mıyız? Biz Kinesis gibi, Bitcoin gibi sağlam para opsiyonları. Bu olmak zorunda değil. Başka bu değerlere uyan bir para birimi de o sağlam para birimi olabilir. Hangi şirket olduğu önemli değil. Yeter ki bu tabloyu doldursun. Böyle bir şey mi Evet. seçeceğiz? Yoksa bilgisizliğimizde kalıp bilinçsiz bir şekilde bize devletin bir kriz sırasında önerdiği opsiyona mı gideceğiz? Üye olduğumuz partinin söylediği şey ya da televizyonda çıkan şeye mi gideceğiz? Ya bize Ve dayatılan ona şeye göre nasıl mi bir de, seçim yapacağız? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? yani dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Yani gerçekten de öyle. Hani biz burada bizim dedelerimizin yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Benim ailem, yani benim dedem farklı bir seçim yapmış olsaydı ben daha rahat bir hayat sürebilirdim. Veya toplum farklı bir seçim yapmış olsaydı dünya daha rahat bir hayat sürebilirdi. Yani bence böyle olurdu. Yani dönüp Evet. dönüp dönüp dünyanın geçmişine baktığımızda bir sürü şey oldu. Savaşlar, dünya savaşları oldu. Onun öncesinde bir sürü devlet kuruldu, yıkıldı. Sonuç olarak ne oldu? İnsanlar devam etti. Ama para birimleri yıllar boyunca altın ve gümüşle devam ettiyse biz neden bunu değiştirdik? Evet. Aslında bu değişim sürekli olan, denenen ve hep batan bir şey. Sadece ilk defa bu kadar büyük dünya globalinde oluyor. Nitekim bu arada ben geçmişteki insanları da suçlamıyorum. Tabii ki de onların Onlar da zamanında kendi avantajı o olabilirdi. kendi o sıralarda sahip oldukları bilgiyle bir seçim yaptılar. Günün şartları çok farklıydı. Bizim kadar bilgiye erişimleri de yoktu. Biz internet çağında yaşıyoruz. Sıra seçme zamanı bizde. Ve Evet. doğru seçim yapacak mıyız? Ve bunu izleyen herkese de söylemek isterim ki lütfen bize ne inanın ne de inanmamazlık yapın. Ve oturun kendi araştırmanızı yapın. Burada Evet. konuştuğumuz şeyleri her yerde internette bulabilirsiniz. Araştırabilirsiniz. Eminim ki Serhat belli başlı linklerle paylaşacaktır. Tabii ki de Ee, linkleri paylaşacağım hani bizim kaynak edindiğimiz yerler olsun. Yani biz burada Manuel'le bizim kendi aramızda konuştuğumuz muhabbeti insanlara da bir farkındalık olsun diye bunu yaptık. Ki bunu da daha devam ettirmeyi düşünüyoruz. Tabii ki de sizin yani siz bunları isterseniz yaparız. Biz genel olarak kendi aramızda bu muhabbeti zaten yapabiliriz. Ama eğer hoşunuza gittiyse tabii ki de bunu beğenip
kanala abone olarak bize söylerseniz biz daha çok yaparız. Çünkü biz bundan zevk alıyoruz. Bunu maddi bir amaç, yani benim kanalım zaten 750 abone. Yani ben bir para kazanmak için yapmıyorum bunu. Sadece bir farkındalık olmak için. Amacımız farkındalık yaratmak. Evet. Teşekkür ederim Serhat, beni kanalında ağırladığın için. Ne Umarım demek? Bundan sonra izleyicilere güzel bir sunum yapabilmişizdir. umarım, yani bundan sonra daha çok umarım kanalımda ziyarete gelirsin. Çünkü seninle sohbet etmek, bir Türk sağlam parayı savunan bir insanla karşılaşıp bunu burada tartışabilmek benim için çok güzeldi. Gerçekten çok onure oldum. Ve kendisi de zaten bu finansal alanda çalıştığı için bize daha engin bilgilerini aktaracağını düşünüyorum gelecekte. Videoyu izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz yorumlarınızı da iletin. Neyi yanlış yaptık söyleyin. Beğendiyseniz de Ha. yazın. Ha. Teşekkür ederim Manuel. Kendinize iyi bakın.